Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokulu, çok lezzetli, yapımı oldukça kolay, bir dilim yediğinizde tadına doyamayacağınız mandalinadan yapmış olduğum kek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden mandalinadan yapmış olduğum bu kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Mandalina'nın şu anda tam mevsimi. Bizim bulunduğumuz bölgede de bolca bulunuyor. Her taraf mandalina ormanı gibi. Bu kadar çok mandalina'nın olduğu bir yerde bu kekten yapmamak olmazdı. Ben ve çocuklarım mandalina olan tarlaya gittik ve güzelce mandalinalarımızı topladık. Sizlere de şu anda tam mevsimi olan bu keki yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yapmış olduğum bu kek tam ölçülü ve tam kıvamında. Hem yemek için hem de tarif için bolca mandalinayı topladık. Artık tarifimize geçebiliriz. Derince bir çırpma kabının içerisine 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtayı koyuyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yumurta ve şeker tamamen mayonez kıvamına gelinceye kadar güzelce çırpıyorum. Bu aşama çok önemli. Yumurtanızı ne kadar çok çırpar, ne kadar güzel kıvam aldırırsanız kekiniz o kadar güzel kabarır ve lezzetli olur. Yeterince çırpmış olduğum yumurtanın ve şekerin içerisine 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 1 su bardağı sütü ekliyoruz. Mikserin küçük devriyle yavaş hareketlerle karıştırıyoruz. Mikseri yüksek devire getirirseniz yumurtanızın havasını söndürürsünüz. Koymuş olduğumuz bu malzemeleri yeterince karıştırdık. Bu aşamadan sonra mikseri çıkartıp spatula ile devam edeceğiz. Bu tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Kek harcının içerisine unu eklerken eleyerek ekliyorum. Böylelikle unumuzu havalandırmış oluyoruz. Kekimiz daha güzel süngerimsi kıvamda oluyor. Daha sonra eleğin içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyayı ekliyorum. Bunları da eliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 1 adet limonu güzelce yıkadım ve kuruladım. İnce rende ile limonun sarı taraflarını rendeliyorum. Limonunuzu rendelerken kesinlikle beyaz kısmını rendelemeyin. Aksi halde kekinizde acılık olur. Sadece sarı kısımlarını rendeledim. Spatula yardımıyla alttan yukarıya doğru kekimi karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Kekimizi alttan yukarıya doğru küçük hareketlerle karıştırdık. Kıvamı da tam istediğimiz gibi oldu. Kek harcımızı kenara alıyoruz. 8 adet mandalinanın kabuklarını soydum. Daha sonra ortadan ikiye olacak şekilde mandalinayı kesiyorum. Taban kısmına yağlı kağıt serip kenar kısımlarında yağladığım kelepçeli kalıba alıyorum. İçerisine mandalinayı yerleştiriyorum. Elinizde böyle bir kalıbınız yoksa büyük ebatta olan borcamınızda da yapabilirsiniz. Mandalinayı yerleştirirken kesmiş olduğunuz bölümlerin alta gelmesine özen gösterin. Mandalinayı yerleştirdikten sonra kek harcımızı üzerine döküyoruz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz keki sıcak fırına koyacağız. Kek harcını kek kalıbının içerisine koyduktan sonra spatula ile düzeltiyorum. Birkaç kez de tezgahın üzerine vuruyorum. Böylelikle arasındaki hava kabarcıklarını da söndürmüş oluyoruz. 35 dakika boyunca fırınımızı hiç açmadan kekimizi pişirdik. Bir adet kürdanla pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Kürdanı kekin içerisine batırıyorum. Kürdanımız temiz çıkıyorsa kekimizin piştiği anlamına gelir. 35 dakikanın sonunda kekimizi artık fırından çıkartıyoruz. Çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Kek yeterince soğudu, kalıptan çıkartıyorum. Daha sonra servis tahtasını alıyorum, kekin üzerine koyuyorum. Servis tahtasıyla birlikte keki ters çeviriyorum. Pişirmeden önce kekin taban kısmına yağlı kağıdı koymuştuk. Yağlı kağıdı da kekin üzerinden çıkartıyorum. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Bu aşamada kekinizin tamamen soğuduğundan emin olun. Aksi halde pudra şekerinde erime olur. Mandalina olan bölümler zaten pudra şekerini eritiyor. Böylelikle daha güzel görüntüye sahip olmuş oluyoruz. Porsiyonluk olacak şekilde keki kesiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kekimiz artık hazır. Sizler için bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Görüntüsü muhteşem. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Üzerindeki mandalinayla gerçekten çok güzel gözüküyor. Servis tabağının üzerine koyduktan sonra tekrar üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Güzel görüntüsüyle, harika lezzetiyle çok güzel kek yaptık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.